Merhaba, bugün uzun zamandır ertelediğim bir saat projesini hayata geçireceğim. Bu projenin elime geçen ilk parçası, burada gördüğünüz pirinç saat muhafazasına benzeyen bir saat muhafazasıydı. Fakat pirincin kalınlığı çok ince ve kalitesi çok düşük olduğu için o malzemeyi kullanamadım. Üzerinde işlem uygularken zarar gördü. Ben de yerine gemi hurdaları satan bir satıcıdan internet üzerinden böyle bir gemi saati hurdası temin ettim. Camı ve iç mekanizması yok. Sadece dışındaki pirinç muhafazayı aldım. Bunun ilk çapı tam olarak 81 milimetreydi. Ben bunun içerisine kendim bir saat devresi yapmayı düşünüyordum. Fakat tam bunun içerisine uyacak çapta bir saat mekanizmasını Çin'den satış yapan bir internet sitesi üzerinden temin ettim. Tam olarak 81 milimetre çapında dijital bir saat. Etrafında çok güzel ledler var, saniyeyi gösteriyor. Birden fazla modu var. Oldukça hoşuma gitti. Eskiden sarının, kırmızının, macentanın, yeşilin bir arada kullanılması beni çok rahatsız ediyordu ama herhalde yaşım ilerledikçe Çinlilerin bu led seçimi ve farklı renkleri bir arada kullanma zevki hoşuma gitmeye başladı. Buradaki kırmızı ve mavi ledler, yeşil ledler de bana zevk verdi, hoşuma gitti. Bu parçayı kullanmaya karar verdim. Fakat bunu direkt olarak 5 volta USB üzerinden bağladığım zaman elektrik kesildiğinde saatin görüntüsü kaybolacak. Bir hafıza pili var ama bence yeterli değil. Bu saatin hiç durmasını istemiyorum. Üzerindeki görüntünün hiç kaybolmasını istemiyorum. O yüzden bu saate yine hurdalıktan aldığım lityum iyon pillerden takacağım ve o pilleri şarj etmek için de özel bir şarj modülü kullanacağım. Bu şarj modülünü özel yapan şey de bir step-up converter içermesi. Yani bizim 3.7 voltluk gerilimimizi 5 volta yükseltip USB üzerinden saatimizi çalışır hale getirecek. Tabi oraya gelinceye kadar yapmamız gereken o kadar çok şey var ki öncelikle bu parçanın üzerindeki oksidi temizlemek istiyorum ve bunu yine tembel usulü yapacağım. Saatimizin muhafazasının üzerindeki oksitleri temizlemek için sadece üzerinde de yok, içinde, çevresinde, her yerinde var. Arkasında boya kalıntıları var. Muhtemelen mavi boyalı bir yerden çıktı. Bunların tamamını temizlemek için bir aşındırıcı sistem yapmam gerekiyor. Bunun için de burada görmüş olduğunuz plastik kutunun içerisine volkanik torf dolduracağım. Daha sonra içine saat muhafazamızı yerleştireceğim ve üzerine burada görmüş olduğunuz elektrikli zımpara makinesini sıkıca bağlayıp çalıştıracağım. Makinenin oluşturduğu titreşimler küçük taş parçalarını burada görmüş olduğunuz malzemeye sürttürerek üzerindeki oksiti temizleyecek. Daha sonra volkanik torfun yerine kedi kumu koyarak daha ince bir temizlik ve yüzeyde parlama sağlayacağım. Şimdi ilk kısmı beraber halledelim. Titreşimli zımpara makinemizi volkanik taşla doldurduğumuz kutumuzun üzerine bağladık. İçinde de saatimizin muhafazası var. Bunu çalıştıracağım. Yarım saatle 1 saat arasında bir çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde masanın üzerinde kayıp düşmemesi, hareket etmemesi için bir kolla yerine sabitledim. Bu sürenin sonunda gelip kutuyu açacağım ve muhtemelen oksitlerin büyük kısmı temizlenmiş olacak. Daha ince bir temizlik için ya metal cilası ya da kedi kumuyla bu işlemi sürdüreceğim. Şimdi sistemi çalıştırıyorum ve kahvemi içmek için içeri gidiyorum.
Bu arkadaş masanın üzerindeki her şeyi yerinden zıplatınca yerde çalıştırmak zorunda kaldım. Bir kere de kapağını açarak kontrol ettim. Şimdi yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kapağını açıp içinde neler olduğunu görmek istiyorum. Bu arada çok fazla titreşim yaptığı için kapakta aşınmaya sebep oldu. Ben de kapağın arka tarafından 2 delik açarak kapağı vidaladım sistemi. Açtığım anda ilk hissettiğim içeride çok sıcak bir ortamın olduğu, içeriği sürtünmeden dolayı oldukça ısıtmış. Parçalar şu anda oldukça kirli ve çamurlu görünüyor. Çünkü bu malzeme satılırken hep ıslak satılıyor, volkanik torf. Şimdi bu malzemeyi çıkartacağım, yıkayacağım ve ihtiyaç duyarsam ya cilayla ya da kedi kumuyla buna benzer bir işlemi tekrar gerçekleştireceğim. Malzemenin yüzeyindeki oksit tamamen temizlenmiş durumda. Fakat oldukça sert ve kalın bir aşındırıcı olan volkanik torf istediğim kadar pürüzsüz ve kusursuz bir yüzey yaratmayı başaramadı. Arka taraftaki boyanın tamamı çıkmış. Ben de bir miktar bulaşık süngeriyle yardımcı oldum kalan parçaların çıkmasına. Bunu bir de kedi kumuyla cilalanması için, cila etkisi yaratması için aynı işleme tabi tutacağım. Ve sonucu görmek istiyorum. Nasıl olacak? Kedi kumu banyosundan sonra yüzey biraz daha pürüzsüzleşti. Kalanını metal cilasıyla halletmek istiyorum. Bu kadarı yeterli. Hem çok gürültü oluyor hem çok zaman alıyor. O yüzden metal cilasıyla yüzeye hafif bir işlem daha uyguladıktan sonra montaja başlayacağım. Saatimizin gövdesi ve cam çerçevesinin parlatma işlemi tamamlandı. Üzerinde kalan kalıntılar için bulaşık deterjanı ve suyla bir yıkanması gerekiyor. Şimdi buradaki çerçevenin içine oturacak çapta bir plexiglas parçası keseceğim. Koyu füme bir plexiglas olacak bu. Baktığımızda sadece ışıkları göreceğiz. Saatin devresini, kartını görmemiş olacağız. Daha estetik bir görüntü ortaya çıkmış olacak. Şimdi plexiglas'ın üzerine bu çerçeveyi yerleştirip ölçü aldıktan sonra camımı, plexiglas'ımı keseceğim.
kıl testeresi kullanarak kestiğim füme pleksiglası zımparayla düzelttikten sonra çizilmesini engelleyen koruma folyosunu kaldıracağım ve camı tutacak olan çerçeveye yerleştireceğim. Daha sonra araya viskozitesi düşük, daha akışkan bir Japon yapıştırıcısı damlatarak kapiler etkiyle aralara girmesini ve malzemeyi oraya yapıştırmasını sağlayacağım. Saatimizin camını kestik ve yerine yapıştırdık. Saatimizin gövdesi ve saatimiz de montajı hazır. Fakat saatimi yerine oturtmak istediğimde saatin arkasındaki elektroniklerden dolayı ve eskiden burada saat gövdesinde saati tutan mekanizmanın kalıntılarından dolayı saat yerine dengeli bir şekilde oturmuyor. Bu sebeple buraya 3 boyutlu yazıcıda mekanizmayı tutan kulaklarla saatin arasında kalacak ve orayı dengeleyecek bir parça basacağım. Şimdi elektronik montaja geçiyorum. Öncelikle burada step up converter'lı, yani bizim 3.7 voltluk gerilimimizi 5 volta yükseltebilen şarj modülünü lehimleyeceğim. Bunu bir pille birlikte kullanacağım. Bunlar hiç kullanılmamış eski cep telefonu pilleri. Bunları hurdalıktan bulduk. Tanesini 1 liraya aldık arkadaşlarımla birlikte. Bunların hepsi sağlıklı, çalışır durumda ve yaklaşık 750 miliamper kapasiteleri var. Bu pili kullanacağım saatin içerisinde. Bu sistemi oluşturduktan sonra şarj modülünü pille birleştirip lehimledikten sonra bu sistemi saate bağlayacağım. Daha sonra saatin hafıza pilini yenileyeceğim. Çok uzun zamandır kullanılmadan bekliyor çünkü. Yeni bir hafıza pili takacağım. 2832 bir pil. Ve daha sonra bu sistemi saatin muhafazasının koruyucusunun içerisine yerleştirip duvara montajını yapacağım. Şarj modülümüzün 3 tane bağlantısı var. Bir tanesi kendi güç girişi, 5 volt güç girişi. Bir tanesi pilimize bağlayacağımız, pili şarj edecek olan güç çıkışı. Bir de çalıştıracağı cihaza bağlanacak olan yine 5 voltluk güç çıkışı. Şimdi pile bağlanması gereken kabloları pile lehimleyeceğim. Pile lehim yaparken pilin içerisinde kese tipi bir pil var. Fakat kılıfını çıkartmayacağım, bozmayacağım. Buradaki artı ve eksi uçlardan lehimimi yapacağım. Lehim pastası kullanacağım. Burayı biraz aşındıracağım üzerindeki oksidin gitmesi için. Daha sonra lehimimi yapacağım. Yaklaşık 750 miliamperlik güzel bir pilimiz bu. Ve saatimizi uzun süre çalıştırmaya yeteceğini zannediyorum. Onun da ne kadar çalışacağını biraz sonra bir ölçüm yaparak gözleyeceğiz.
Saatimin yaklaşık ne kadar akım çektiğini görmek istiyorum. Bu bana pil ömrünü tahmin etme konusunda yardımcı olacak. Bunun için USB portuna takılan, USB bağlantısına takılan voltmetre ve ampermetre çeşitleri var. Bunlar çok farklı üreticiler tarafından üretiliyor ama işe yarayanı gerçekten çok az. Bunların içerisinden sadece bir tanesi çok düşük akımları ölçmeyi başarıyor. Bunun üreticisinin adı yazmıyor. Nereden aldığımı da hatırlamıyorum. Fakat gerçekten çok başarılı. Bunu güç kaynağıma takıyorum. Çıkışına voltmetre ve ampermetre vazifesi gören ölçü aletini takıyorum. Ve USB kablomuzu da saatimize bağlıyorum. Burada çekilen akımı gözlediğimde 40 ila 50 miliamper arasında bir akım çekildiğini gözlemliyorum. Bu da bana pilimin çok çok uzun süreler yeteceğini düşündürüyor. Yani 10 saatlik bir elektrik kesintisi olmadığı sürece pilimiz küçük kesintilerde saatin görüntüsünün kaybolmasını engelleyecek. Hafıza pili zaten saati aklında tutuyor ama görüntü de kaybolmayacak. En az 10 saat süreyle. Saatimin montajını bitirmeden önce yapmak istediğim bir şey daha var. O da saatin üzerindeki sıcaklık sensörünü muhafazanın dışına çıkartmak. Muhafazanın yan tarafında saat, eskiden saatken saatin ayarlanmasını sağlayan bir delik ve onun üzerinde bir çıkıntı var. Sıcaklık sensörünü buradan dışarı alacağım. Onun için öncelikle sıcaklık sensörünün lehimlerini sökmem ya da ayaklarını kesmem gerekiyor. Daha sonra kabloyla dışarı uzatıp sensörü dışarıda konumlandıracağım. Sıcaklık sensörünün gövdenin metaline temas etmesini istemiyorum doğru okuması için. Fakat bu şekilde dışarıda da bırakmayacağım. Üzerine bir ısıyla daralan makaron geçiriyorum. Şimdi güç kaynağımın son bağlantılarını yaparak montaj işlemini bitiriyorum. Hani Gültekin Çizgen de söylemişti ya misafir olduğunda kendi yaptığınız şey paha biçilmez oluyor diye.
2 gün uğraştırdı ama gerçekten çok güzel bir şey çıktı ortaya. Yapmış olmaktan çok büyük keyif duyuyorum. Bu süreci benimle paylaştığınız, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda görüşmek üzere.